Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Metehan Sancaktar ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun bir aranın ardından birlikte olacağız. Bugün uzun süredir konuşmadığımız Tesla hakkında bir konuşma yapacağız. 28 Eylül 2024 tarihinde Tesla Model Y aracımı teslim aldım. Şu anda tarihimiz 24 Haziran 2025. Toplam 9 aydır arabayı kullanıyorum ve toplamda 10.700 kilometre civarında bir kilometre yaptım. Başlığa da yazdığım üzere 10.000 bakımı yapacağız. Espriyi uzatmadan kısa bir şekilde sizlere 10.000 bakımından bahsedeceğim. Gerçekten yapacağımız tek şey ön ve arka lastikleri çapraz olarak değiştirmek ve onun dışında silecek suyunu eklemek olacak. Bunun dışında herhangi bir bakım yok. Henüz lastikleri çapraz olarak değiştirmedim. Ama yakın bir zamanda müsait olduğum bir vakitte ayarlayınca onları da değiştireceğim. Uzun lafın kısası bugün sizlere bu 10.000 kilometre, 10.600, 10.700 kilometreyi yaptığım süreçte de neler yaşadım, ne yanlışlar gördüm, ne doğrular gördüm, ne avantajları vardı, ne dezavantajları vardı. İlk arabayı aldığımda uzun süreçte neler yaşayacağım, neler tecrübe edeceğim gibisinden düşündüğüm şeyleri sizlere kısa bir not olarak aldım ve aynı zamanda da en çok gelen DM ve yorumlara göre de 20 tane soru oluşturdum. Bunları teker teker cevaplayacağız. Öncelikle bu kesinlikle bir reklam değil. Bu bilgilendirme amaçlı çekilmiş bir videodur. Kendi tecrübelerimi, kendi deneyimlerimi sizlerle beraber paylaşıyorum. Bunu da yeni sosyal medya kanunlarından dolayı sizlerle paylaşmak mecburiyetindeyim ve buraya da yazdım. Haydi o zaman sohbeti uzatmayalım. Çayınızı kahvenizi aldıysanız haydi başlayalım. Şimdi notlarımı aldım. Sorularım burada. Yanında da küçük notlarım var. Kendi özellikle belirtmek ve anlatmak istediğim şeyler var. İlk sorumuzla başlıyoruz. En çok gelen sorudan bahsedeceğim. Benim de yaşadığım bir sıkıntıydı ve aynı zamanda deneyimlemek istediğim bir şeydi ve bu zamana kadar herhangi bir videoda da görmedim cevabını. Çünkü kendim deneyimleyerek yaşamış oldum. Evinizin bir otoparkı vardır ve otoparkta internet çekmiyordur veya evinizle otoparkınızın arasında çok kat farkı olduğundan dolayı internet ulaşımınızı sağlayamıyorsunuzdur. Veya bahçeye veya herhangi bir kafenin önüne vesaire park etseniz de güncellemelerinizi düzenli olarak veya hızlı bir şekilde yapamıyorsanız bunun sonrasında nasıl bir şey olacak? Açık konuşmak gerekirse ilk seferde bunu direkt olarak deneyimleyip videoya çekmek istedim. Tam olarak şöyle, evimin altındaki otoparkımda veya diğer olan herhangi bir yerdeki Wi-Fi'ye bağlanabileceğim bütün yerlerde Wi-Fi'mi her zaman kapalı tuttum. Hiçbir şekilde Wi-Fi'ye bağlanamadı ve güncellemeler gelmedi. O arada da diğer arkadaşlarımız zaten sizlere güncellemelerle ilgili bilgilendirmeleri verdi. Ama ben de bu arada yaklaşık 3 ay boyunca güncelleme yapmadım ve bu güncelleme gerekmesinin sonucunda araba kendi kendine kendi internetini kullanarak güncellemeye başladı. Bunun pozitif veya negatif bir etkisi yok. Ancak güncellemeyi yaparsanız daha iyi olur. Daha çabuk erişmiş olursunuz imkanlara. Ve deneyimle sabit olduğundan dolayı güncellemeyi kendi kendine, kendi internetiyle yapmak mecburiyetinde kalıyor. Ve bunu 2 defa üst üste deneyimledim. Kendi kendine hepsini gerçekleştirdi. Kendi internetinden yedi ve zaten internet sınırsız olduğu için herhangi bir sıkıntıda, bir problem de olmadı. İlk olarak bundan da bahsetmiş olalım. İkinci sorumuza geçiyoruz. Araca ilk bindiğin günkü heyecanınla şimdiki düşüncelerin arasında fark var mı? Şimdi şöyle, ilk günkü heyecanla şu an heyecanı aynı olamaz tabii ki. Ama düşüncelerim arasında çok da bir fark yok, açık olmak gerekirse. Objektif olarak konuşacağım sizlere. Yani şimdi ilk zamankine kıyasla daha fazla tecrübe edindiğim, arabayı uzun bir süre kullanabilme şansım olduğu, arka taraftaki bagaj, ön bagaj, yolcu koltuğu, arka yolcu koltukları, ön sürücü koltuğu, kamp modu, evcil hayvan modu ve aklınıza gelebilecek otopilot ve benzeri bütün her şeyi deneyimlediğim için açıkçası daha keyif alıyorum. Çünkü her şeyine hakimim, her zerresine. Ekranından tutun direksiyonuna, arabanın uzunluğuna, genişliğine. İlk başta heyecanım yanında da bunlar olduğu için birazcık zahmetli ve zordu açıkçası. Rejeneratife alışmak vardı. Şu an hayatımın bir parçası oldu ve yanlış anlaşılmayacaksam normal bir şekilde otomatik arabayı nasıl kullanacağımı dahi arada düşünüyorum. Çünkü eski arabamı satacağım zaman arabayı götürürken birazcık zorlanmıştım. Gerçekten yalan yok ve çok kısa bir süreydi, birkaç gündü yani. Birkaç günde çok çabuk alıştım ve hayatımın bir parçası oldu ve gerçekten rahatlık sağlıyor. Oraların hepsine değineceğim. Hızlıca diğer üçüncü soruya geçiyoruz. Seni en çok etkileyen 3 özellik nedir? 3 özellik diyebilir miyim bilmiyorum. Az veya çok da olabilir. Ama şunları söyleyebilirim sizlere. İlk olarak otopilot. Otopilot İstanbul içerisi olsun. İstanbul'un trafiği. Onun dışında uzun yolda da
O örnek veriyorum 50 kilometre, 100 kilometre düz gideceğim kısımlarda hayatımı çok rahatlattı. Sürüşümü ve hayatımı çok rahatlattı kesinlikle. Bunu ilk sıraya koyuyorum. İkinci sıraya tabii duygusal olarak düşündüğümüz yakıt tüketimi. Gerçekten bir benzinli bir dizel araca göre gerçekten çok iyi bir yakıt tüketimi var. Bunu kesinlikle ilk üçe koyuyorum. Üçüncü olarak ise aracın büyüklüğü, bagaj hacmi. Ailem göçmen bir aile olduğu için ve biz normalden daha uzun ve geniş bir aile olduğumuzdan dolayı büyük bir iç alan ve büyük bir bagaj hacmine ihtiyacımız oluyor. Ayrıca ön bagajın da olması gerçekten hem pratik hem de rahatlık sunuyor. Arka bagajın büyük olması, alt tarafında şarj aletlerini ve birkaç şeyi isterseniz benim son bir süredir yaz geldiğinden dolayı kullandığım kamp sandalyeleri ve onun gibi aklınıza gelebilecek birkaç şeyi sığdırabiliyorum ve iki bagajım da halen boş oluyor. Bunun gibi güzel yanları var ve bunlardan gerçekten çok memnunum. İlk üç bu diyebilirim. İlk üçe dördüncü olarak da şunu ekleyebilirim. Kameralar. Kameralar gerçekten hayat kurtarıyor, işimi rahatlatıyor, kafamı rahatlatıyor. Hem geri görüş kamerası hem de sağ ve sol aynaların olduğu yerdeki iki kamera inanılmaz bir şekilde yolda giderken işimi rahatlatıyor. Bunları söyleyebilirim. Diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü soru. Şarj süresi pratik mi? Sorun yaşadım mı? Şimdi açık konuşmak gerekirse şarj süresi pratik mi? Ben İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'un en büyük problemi trafik. Trafikte olduğumuz süreçte de Tesla'nın mükemmel bir özelliği var. 120-130'un üzerine çıktığınız takdirde yakıt tüketimi yükseliyor ve menziliniz gitgide daha hızlı düşmeye başlıyor. Bunun yanı sıra şehir içinde trafik olduğu takdirde normalde otomatik veya benzinli araçlarla kıyasladığımız takdirde veya kendi içerisinde ne kadar trafik varsa o kadar daha az yakıt tüketimi oluyor ve otopilotta da kullandığımız için zaten kendi kendine rahat bir şekilde kullanmış oluyor. Hem sürüş rahatlığı hem de ekonomik olarak bir yararı var. Evimin otoparkında şarj aletim var. Hem oradan şarj edebiliyorum geceleri rahat bir şekilde. Sabah uyandığımda direkt hazır bir şekilde yola çıkabiliyorum. Onun dışında gittiğim herhangi bir yerde yol üzerine zaten şarjları görebiliyoruz. Diğer videomdan da inceleyebilirsiniz. DC hızlı şarj olsun, AC yavaş şarj olsun. Her ikisinde de zaten artık her yerde ve fazlasıyla var. Şarjım az kaldığı takdirde herhangi bir yere çekip onu halledebiliyorum. Genellikle AVM'lerde de var artık. Tesla'nın MR'da vardı. Yakın bir süreçte de Zorlu'daki kısmı açtılar. Onların yeteri kadar çok olduğunu düşünmüyorum ama gittiğiniz saatlere göre de yer bulabilirsiniz. Onların dışında da birçok zaten şarj noktası mevcut AVM'lerde veya yol üzerinde düşündüğünüz herhangi bir yerde ve artık bayağı bir benzincinin içerisinde de mevcut. O yüzden sorun yaşamıyorum. Hatta gitgide daha çok pratikleşti ve telefona alıştığım gibi hatta %3, %4, %1'e kadar düştüğü noktalar da oluyor. Artık hiç önemli değil. Rahat bir şekilde nerede ne şekilde nasıl kurtarabileceğime hakimim. Onun dışında hiç sorun yaşadım mı? Açıkçası hiç sorun yaşamadım. Bu yaşamayacağım anlamına da gelmiyor tabii ki. Orada gözüken menzil kaçsa ona çok yakın ve hatta o kadar gittiğini biliyorum ve o noktalara da ilerleyen sorularda ve düşüncelerimle değineceğiz. Beşinci soru. Tesla'nın menzil tahmini ne kadar doğru? Ortalama kaç kilometre? Şimdi bir önceki soruya tam olarak ithafen geldi bu soru. Açık konuşmak gerekirse yazın ve kışın farklı olarak gidiyor. Herkesin tecrübesi ve sürüş stili farklı olduğundan dolayı bunu farklı bir şekilde yorumlayacak. Ama ben kendiminkini yorumlamak gerekirse kışın ayrı yazın ayrı olarak düşünüyorum. Ama çok bir fark yok, az bir fark var. Benim limitim 393 kilometre olarak gözüküyor %100 olduğu takdirde. Gündüzleyin ofise gittiğimde otoparkta oluyor veya çekime gittiğimde aynı şekilde otoparkta oluyor. Bunların dışında geceliğin eve geldiğimde zaten yine otoparkta oluyor. O yüzden kış soğuğundan çok etkilenmediği için çok bir fark yok. En fazla 1 kilometre 2 kilometre yazan menzilde fark etmiştir. 393 dediği noktada 380-375 kilometre menzili gördüm en düşük. O da zaten ortalaması değil en düşük olarak olanı söylüyorum. Çoğunlukla 393'ü 380-85 olarak götürdü kışın. Yazın ise yeni başladı. Çünkü ben arabayı aldığımda Eylül 28'de sonbahar başlamıştı ve o kadar bir sıcağın etkisini görmedim açıkçası. Yazı bu sene deneyimleyeceğim ama şu ana kadar baktığımız takdirde de artık yaz başlamış olduğundan dolayı yazı artık başlamış sayarsak çünkü yarın 33 derece gözüküyor hava. Çok bir fark yok. 380-85 ortalama 90'a kadar da gidiyor. Ha bu arada bu limitler gerçekten hepsinin ortalaması olarak söylüyorum bunu. Ama 380'den yani 375'ten 420'lere, 423'lere kadar menzili gördüm. Aynı şekilde diğer videolarımda var. Ekran görüntüsü olarak da, video olarak da. Oradan da inceleyebilirsiniz. Diğer soruyu inceliyoruz. Evde mi şarj ediyorsun, dışarıda mı? Hangisi daha avantajlı?
Yani şimdi şöyle her ikisini de şarj ediyorum. Otoparkımda da şarj var, dışarıda da şarj var. Tabii ki dışarıda ettiğin de aynı şekilde ikiye bölünüyor ama size kategori olarak kısa bir şekilde özet geçmeye çalışacağım. Evde şarj ettiğimde AC yani yavaş olarak şarj ediyorum. Maliyeti en düşük oluyor tabii ki. Dışarıda AC yani yavaş olarak şarj ettiğim takdirde de aynı şekilde DC'ye kıyasla daha az bir yakıt tüketimi oluyor. DC de hızlı şarj demek. Ama dışarıdaki ettiğim AC yani yavaş şarjla evdeki ettiğim AC şarj arasında tabii ki evde olan daha uyguna geliyor. Dışarıda AC olarak ettiğim şarj ve sonrasında da dışarıda ettiğim DC şarj. Tesla'nın süper şarjları dışında tutuyorum. Orada gerçekten az bir yakıt tüketimi oluyor. Gerçekten kahve fiyatı daha uyguna geliyor diğer hızlı şarjlardan. Yani sıralama tam olarak evdeki AC, dışarıdaki AC ve dışarıdaki DC olarak oluyor. Haydi o zaman diğer soruya geçiyoruz. Yedinci soru, bakım maliyetleri nasıl? Servis deneyimin var mı? Açıkçası bakım maliyeti derken bu araba için elektrikli olduğundan dolayı sadece silecek suyu diyebilirim yaptığım kilometreden dolayı da ek olarak lastiklerin çapraz olarak değişimi. Tanıdığınız bir yerse bundan ücret alınmayacaktır veya tanımadığınız bir yerse de makul çok uygun bir ücrete bunu halledebileceksinizdir. Bunun dışında herhangi bir bakım ücreti yok. Ekstra arabayı yıkatmak iç dış olarak düşünürseniz bunlar olabilir ve bu zaten normal bir şey. Servis deneyimin var mı? Çok şükür servislik herhangi bir olayım olmadı. Bir kaza, herhangi bir problem yaşamadım. Çok şükür bununla ilgili de bir sıkıntım yok. Bu soruyu hızlıca atlıyorum. Sekizinci soruya geldim. Otopilottan memnun musun? Demin de videonun en başında anlattığım gibi açıkçası otopilottan çok memnunum. Otopilotun bana çok fazla yararı oldu. İşimi çok fazla rahatlattı. Ayağımı çok rahatlattı. Ne kadar rahat olsa da sürüş ekstra bir rahatlık sağladı. Ya çünkü gerçekten kendi kendine gidiyor. Yoldaki sürücüleri kamerası ve yapay zekası ile hesaplayıp ona göre hareket ediyor. Bunu çok daha fazla anlatmıyorum çünkü videonun başında anlattım. Diğer soruya geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz, ekran arayüzü kullanıcı dostu mu? Şimdi şunu şu şekilde anlatayım. Ekran büyük bir ekran ve onun dışında herhangi bir ekran yok araçta. Bakıp dokunabileceğiniz. Bu yüzden güzel bir arayüz. Ama ilk başta bindiğinizde ve açık konuşmak gerekirse 2-3 hafta bilemediniz bir ay arayüze alışmak birazcık zor. Torpidoyu oradan açıyorsunuz. Sesli dikteyi kullanmazsanız eğer direksiyon üstünden. Klimaları açıp kapatma, kamera ayarları, geri görüş kamerası ve sağ sol kameralar. Onun dışında aklınıza gelebilecek bütün her şeyi oradan kullanıyorsunuz. Bu sürüş esnasındaydı. Sürüş dışında ise baktığınızda şu şekilde söyleyeyim. Arabayı şarj edeceğiniz zaman o ekrandan inceleyip görebiliyorsunuz. Şarj olurken oradan Netflix, YouTube ve aklınıza gelebilecek birkaç tane daha programı oradan açıp istediğiniz videoyu, diziyi, filmi izleyebiliyorsunuz. Veya isterseniz herhangi bir şekilde Google'dan bir araştırma yapayım veya herhangi bir siteye gireyim, oradan istediğime bakayım derseniz zaten Tesla'nın kendi Google'ı diyebileceğimiz bir sekmesi var. Oradan bakabiliyorsunuz. Onun dışında oyun aktiviteleri var ve aklıma gelmeyen birçok daha uygulama. İlk başta alışmak birazcık zor ama dediğim gibi 2-3 hafta bilemediğiniz bir aya çok rahat bir şekilde arayüze alışıyorsunuz ve sizin için gerçekten çok daha bir kolaylık sağlıyor. Sadece tek sıkıntısı şu, hızlı gittiğim noktalarda veya acil yapılması gereken yerlerde ekrana dokunacağım zaman, bunlara da ayrıntılı olarak değineceğim ama kısa olarak anlatayım. Ekrana dokunacağım zaman mesela sesi kısacağım, direksiyondan aklıma gelmedi veya o anlık bir tedirginlik veya kaza anı oldu Allah korusun veya kaza yaklaşılan bir gerilim. O anda nasıl nereden sesi kısayım şey olabiliyor. Diğer yerlerdeki gibi manuel olmadığından dolayı birazcık tetikleyebiliyor. Onun dışında zaten dediğim gibi farları ayarlayacağınız zaman biraz daha zorlanabiliyorsunuz veya şak diye istediğiniz gibi ayarlayamıyorsunuz, basamayabiliyorsunuz. O sizin el kol koordinasyonunuzla alakalı tabii ki. Ve buna ek olarak da ekran hassasiyeti gerçekten çok iyi olduğundan dolayı yanlışlıkla farklı bir şeye dokunabiliyorsunuz. Bundan dolayı da kaynaklanıyor ama uzun süreçte rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Hatta daha pratik oluyor diyebilirim. Diğer sorumuza geçtik. 10. sorumuz, mobil uygulama üzerinden aracı kontrol etme deneyimin nasıl? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Benim en favori keyif aldığım arabayla ilgili olan deneyimim Antalya'daydım. Aracım buradaydı, evimdeydi. Aracın bagajından bir şey alınması gerekiyordu. Aracın içinde unutmuşum. Ve erkek kardeşim bunu almak istedi. Tesla kart yanımdaydı. Onu bırakmayı unutmuşum. Yedeğinde saklamışım. Onları tarif edemedim. Telefon yanımdaydı ve o anda aklıma geldi. Uzaktan açtım ve oradan da aynı şekilde uzaktan uygulamadan açtım. Orada da araçtan istediğini aldı ve arabayı kapattı. Sonrasında ben de kilidi basınca kontrol etmesini de söyledim. Araç yaklaşık 850-900 kilometre uzakta olmama rağmen rahat ve güzel bir şekilde
açılıp kapandı ve benim işimi rahatlattı diyebilirim gerçekten. Önemli bir şeydi. Önemli veya önemsiz böyle bir şeyin olması gerçekten iyiydi ve bundan sonrakilerde de var zaten. Kışın ofiste olmadığım takdirde sette olduğum zamanlarda araç dışarıda kalmış oluyor. Ve soğuktan dolayı da aracın içerisi haliyle soğuk olmuş oluyor. Ben araca gitmeden yaklaşık 5-10 dakika öncesinde koltuğu ve içeriği ısıtmaya başlıyorum. Arabaya geldiğimde rahat bir şekilde arabada keyfini çıkararak sıcak bir şekilde evime veya herhangi bir yere gidebiliyorum. Yazın da aynı şekilde dışarısı inanılmaz sıcak. Arabanın da içi istemsiz olarak sıcak oluyor eğer dışarıdaysa, sokakta bıraktıysam. Haliyle iklimlendirmeyi açıyorum soğuk olarak ve içerisi 5-10 dakika içerisinde buz gibi olmuş oluyor. Ne yazık ki koltuk soğutma yok. Bunun da bilgisini geçmiş olayım. Bunun gibi özellikler gerçekten işime yaradı. Ekstra da güvenlik için kullanabiliyorsunuz. Ben birkaç defa kullandım açıkçası ve buna ihtiyacımın olmadığını düşündüğüm için bu özelliği kapattım. Bunu aktif olarak kullandığından dolayı güvenlik kameraları için şarjda azalma yapıyordu. %2, %3 ve ben de onu gereksiz bulduğumdan dolayı kapattım. Belki uzun süre kalsaydı daha fazla şarj yerdi, bilemiyorum. Bunu deneyimleyemedim ne yazık ki. Diğer sorumuza geçiyoruz. 11. sorumuz: şehir içi kullanımı rahat mı? Park sorunu yaşadın mı? Şehir içi kullanımı rahat. Sadece park yerlerinde birazcık sıkıntı yaşayabiliyorum. Sokağa park etmem gerektiği takdirde aracı sığdırabileceğim yerler biraz daha zor oluyor açıkçası. Ona göre seçmek zorunda kalıyorum. Hadi ben bir şekilde girdim, ancak aracın önündeki veya arkasındaki kişilerin rahat çıkabileceği tarzda bir şekilde bırakmaya da dikkat ediyorum. Çünkü vurabilir, zorlanabilir. Hem ben etkilenmeyeyim hem de karşı tarafı etkilemeyeyim diye böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bu kadar da olur yani zaten. Şehir içi kullanımında ekstra mesela U dönüş veya dönüş yerlerinde herhangi bir yerde direksiyon dönüşü diğer videolarımda da anlattığım gibi daha az olduğundan dolayı birazcık zorlanıyordum ama İlerleyen süreçlerde 2-3 ay sonrasında daha rahat dönmeye başladım ve bundan dolayı da alıştığımdan dolayı şu an daha rahat geliyor açıkçası. Elektrikli olmayan bir araca ya da Tesla olmayan bir araca binsem tekrardan alışırım rahat. Yani o yüzden çok bir sıkıntı değil. Alışırsınız her türlü. Rahat, hiçbir sıkıntısı yok. Kafanıza takacağınız herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Kendi düşüncem, kendi yaşadıklarımdan dolayı. Sadece uzun olduğu için bazen bazı dönüş yerlerinde, dar sokaklarda ve geri geri gideceğinizde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama geri geri dönerken de zaten sağ sol ve arka görüş kamerasından dolayı rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Mesela dar bir yerden sağa doğru döneceksiniz. Her iki tarafta da araç var. Ben buradan dönerken sağ ön kapı veya sol arka kapı tarafını sürtecek miyim diye geriliyorum. Arada halen bile olabiliyor ama bunun çözümünü direkt tabii ki kameraları hep açık tutarak, ara sokaklardaysam onu açıp kapamakla uğraşmayayım diye. Onları hep açık olarak kullanıyorum. Dönerken de çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Oradan bakarak zaten rahat bir şekilde her yerden dönebiliyorum. Normal daha küçük bir arabayla bile dönemeyeceğim yerlere büyük bir arabayla rahat bir şekilde dönmüş oluyorum. 12. sorumuz: aracın süspansiyonları, yol tutuşu, sessizliği seni tatmin etti mi? Aracın süspansiyonları birazcık sert. Kasislerden geçerken veya Arnavut kaldırımları olur, farklı yollar olur. O süspansiyonun sertliğini hissediyorsunuz. Çok büyük bir dert mi? Değil. Daha iyi olsa daha iyi olur muydu? Tabii ki daha iyi olurdu. Yol tutuşuna baktığımız zaman gerçekten çok iyi. Arkadan çekişli olduğunu öğrendiğimde birazcık gerilmiştim. Gerilmekten de kastım, bu zamana kadar hep önden çekişli araçlar kullandım. Bu yüzden o tedirginliğimi attım. Zaten bir ay içerisinde araçla ilgili deneyimleyebileceğim birçok şeyi deneyimlemeye çalıştım. Ve bu benim için de ve sizler için de aynı şekilde ortak bir tecrübe niteliğinde olmuş oldu. Yol tutuşu güzel. Arka kısmının atma şansı çok az ve attığı kısımlarda da araç kendini bir şekilde toparlıyor ve çok büyük bir atma değil, birkaç santimetre diyebilirim yani. O da zaten gayet normal, aracı zorladığımdan dolayı oluyor. Özellikle dip gaz zorladığım yerlerde oluyor. O da gayet normal açıkçası. Sessizliği beni çok tatmin etti ve aynı zamanda rahatsız da ettiği noktalar da oluyor. Onlara da değineceğim videonun sonunda. Bu soruların ardından size değineceğim 13 tane nokta var. Bunları size kısa bir şekilde olumlu ve olumsuz noktalarından değerlendireceğim. Nokta atışı gerçekten sizi etkileyebilecek, sürüşünüzü etkileyebilecek şeyler olduğundan dolayı bunu atlıyorum. En sona bırakıyorum. Sadece ses kısmını. 13. soruya geldim. Isıtma soğutma sistemi seni tatmin etti mi? Normal klimadan ziyade iklimlendirme olarak geçtiğinden dolayı gerçekten içeriği bir buzhaneye ve saunaya çevirecek bir noktaya getiriyor. Özellikle koltuk ısıtmasını da açtığınızda en üst seviyesi gerçekten rahatsızlık verecek kadar bir sıcaklık veriyor. Aynı şekilde direksiyon içinde ısıtma. Arka koltuklarda da koltuk ısıtmanın olması gerçekten çok iyi. Arkada aile fertleri olur, arkadaşlarınız olur, çocuk olur, fark etmez. Hepsinde aynı şekilde koltuk ısıtması var ve onların hepsini
Toplu olarak yönetmiyorsunuz. Ayrı ayrı sağ arka koltuk, sol arka koltuk, orta arka koltuk olarak hepsini rahat bir şekilde açıp kapatabildiğinizden dolayı herkesi aynı sıcaklığa maruz bırakmıyorsunuz. İstediğiniz şekilde de kullanabiliyorsunuz. Veya gereksiz bir şekilde kullanılmayan koltukların ısıtmasını açmamış oluyorsunuz. Bence her türlü güzel. Sadece kışın istemsiz olarak birkaç dakika sürüyor ısınması. Bu arada dizel ve benzinli araçlara göre daha çabuk bir şekilde içeriği ısıtıp soğutuyor. Böyle bir ayrıcalığı da var ama çok bir ayrıcalık denemez. Sadece arka koltukların ısıtmasının olması ekstra ve bölünebiliyor olması gerçekten büyük bir ayrıcalık. 14. sorumuz: yaz ve kış aylarında performans fark etti mi? Şimdi şöyle, performans çok bir fark etmedi açıkçası, en azından benim kendi deneyimlerime göre. Kışın sadece yol tutuşu istemsiz olarak kış lastiği değilse, yaz lastiği ise veya 4 mevsimse eğer biraz daha etkiler tabii ki. Ve ben kar yağdığında da zaten araçta hiç çıkmadım. O yüzden tam olarak deneyimimi sizlerle paylaşamayacağım. Ama hafif karlı çiselediği zamanlarda Ortaköy'deki portakal yokuşlarının çıkması vesaire hiçbir yerde tökezlemedi. Tam tersi, daha rahat bir şekilde yukarıya doğru yokuş çıkarken dahi rahat bir şekilde çıktım. Arabanın torku güçlü olduğundan dolayı böyle bir his yaşamadım. Performansı hakkında da hız sınırlarını zorlayabileceğim bütün alanlarda trafik kurallarına uyarak ve trafik kurallarına uymanızı tavsiye ederek sınırlarını zorladım. Gerçekten performansı iyiydi. Beni tatmin etti. Daha iyisi olabilir miydi? Long range gibi aracın gücü daha fazla olabilirdi ama o kadarı zaten hiçbir şekilde İstanbul'da yaşadığım için onu kullanamıyorum. Ve şehirler arasında zaten artık radarlar ve aklınıza gelebilecek her şey çok fazla arttığından dolayı da hız sınırları çerçevesinde kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir yararı olmuyor. Ve zaten beyin olarak 217 sınır olması lazım. Bazı kişiler 221, 222'ye kadar görmüş. Daha üstüne çıkamıyorsunuz. Çok da bir yararı yok. Haydi o zaman diğer soruya geçiyoruz. 15. soru: bagaj hacmi ve iç alan beklentilerini karşıladı mı? Bunu zaten videonun en başında anlattım. Bunu geçiyorum. En baştan izleyebilirsiniz. Diğer sorumuz ise sürüş pozisyonu ve koltuk konforu yeterli mi? Açıkçası boyum 1.90, kilo olarak da 85 kilo civarındayım. Koltuk konforu açıkçası benim için yeterliydi. Koltuk konforunda sevdiğim ve sevmediğim iki kısmı söyleyeyim. Koltuk ısıtma gerçekten çok iyi. Kış gerçekten istediğim şekilde bütün vücudumu ısıtarak rahat bir keyif alarak bir sürüş sağlıyorum. Kışında tam tersi, koltuk soğutma olmadığından dolayı koltuklarda Winlex yani suni deri olduğundan dolayı bir terletme yapıyor. Bundan dolayı birazcık muzdaribim ama onunla ilgili de bir çözüm arayışındayım. Bagaj hacmi gerçekten ben ve ailem için gerçekten çok yeterli. Zaten bir önceki videolarımda da gördüğünüz gibi bizde 2 tane Tesla var ve gerçekten bagaj hacimleri hatırladığım kadarıyla 971 litre civarında olduğundan dolayı yaklaşık 1800-1900 civarında bir litremiz mevcut. Çoğu yere 2 araba gitmesek de tek bir araba dahi gerçekten iyi bir hacme sahip. Arka koltukları da yatırırsanız 2000 litrenin üstüne kadar bir hacme erişiyor diye hatırlıyorum. Bence gerçekten o konuda çok iyi. Diğer sorumuza geçiyoruz. 10.000 kilometre sonrasında iyi ki almışım diyor musun, yoksa pişmanlıklar da var mı? Bunu objektif olarak cevaplayacağım. Çünkü bunu reklam videosu olarak çekmiyorum. Bir vatandaş olarak parasını verip aldığım ve deneyimlediğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Bunu da objektif olarak iletiyorum. Pişmanlıklarım var mı? Açıkçası yok. Bence benim düşüncem olarak, bir teknoloji sevdalısı biri olarak, elektrikli araç deneyimini yaşamak isteyen biri olarak ve bunu deneyimlemiş ve bundan sonra sadece elektrikli araç kullanacak bir insan olarak gerçekten iyi ki almışım diyorum. Her güzelin kusuru vardır. İlerleyen dakikalarda da size bahsedeceğim. Bunlar da zaten olabilecek normal şeyler. Ekstra iyileştirme olsun diye yapılmış ama en azından beni negatif etkileyen şeylerdi. Ama açık olmak gerekirse elektrikli araç aldığım için memnunum. Fiyat bandında araç baktığımızda segment olarak iyi bir segmentte. Aracın İç alanı ve bagaj hacmi gerçekten çok büyük, teknolojik bir araç ve şu anda aklıma gelmeyen birçok özelliğinden dolayı gerçekten iyi ki almışım diyebiliyorum. Eğer bu araca sahipseniz, yorumlarınız farklıysa aşağıdan yorumlara yazarak benimle paylaşırsanız onlarla ilgili de shorts videoları veya onlara cevap niteliğinde shorts veya normal videolar çekip bunun hakkında bir istişare gerçekleştirmiş oluruz. Yeri gelir canlı yayında açar, sizlerle canlı olarak güzel bir şekilde, objektif bir şekilde soru cevap yaparız. Sizleri daha fazla yormayayım ve hızlı bir şekilde sizlere bu videoyu ulaştırayım diye bu videoyu burada kapatıyorum. Diğer videoyu da yarın çekeceğim. Bu videoda geri kalan toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sorumuz var. Ve ek olarak da 13 tane de benim değinmek istediğim
ayrıntılı olarak anlatacağım, gerçekten dezavantaj olarak gördüğüm, yanlış olarak gördüğüm ve avantaj olarak gördüğüm yerler. Bunlarla ilgili de diğer videoyu birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz, sizler için yararlı olduysa veya aklınızda sorular veya herhangi bir şey varsa yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu tarzda veya daha farklı içeriklerle sizlerle olmamı isterseniz bana destek olabileceğiniz iki kısım var. Videoyu beğenmeyi ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Gördüğüm beğeniler ve yorumlar beni gerçekten yeni video çekmek için çok motive ediyor ve aynı zamanda YouTube algoritmasında da beğeni ve yorumlar gerçekten daha ön plana çıkarıyor ve daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Ve daha fazla kişiye ulaştıkça da video çeşitliliğimi lifestyle videolarla da göreceksiniz. Umarım bu içerikten keyif almışsınızdır. Eğer şu ana kadar izlediysen güzel dostum, teşekkür ederim. Bir sonraki video 2-3 gün içerisinde kanalımda olmuş olacak. Kendine çok iyi bak. Yakın bir zamanda görüşmek üzere. Hoşça kal.